Merhabalar efendim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep böyle videolarımda ufak ufak anlattığım sexting, aranızdaki cinsel renklendirmek amaçlı, monoton evliliğinizi canlandırmak amaçlı sexting yapın dediğim o konuyu konuşacağız. Yani sexting nedir? Sexting, erotik mesajlaşma. Çünkü bu son dönemde dünyada da bayağı hızlı da yükselen bir trend. Çiftlere, ilişkilere iyi mi geliyor? Kesinlikle iyi geliyor. Etrafınızda insanlardan duyuyorsunuz ya da videolardan duyuyorsunuz. Bu sexting nedir? Ben de yapabilir miyim? Partnerimle yapabilir miyim gibi merak ettiğiniz bir konuyu konuşacağız. Evet efendim. Sexting, erotik mesajlaşma demek. Diyelim ki bir davet aldınız ya da sexting'e partnerinizi davet etmek istiyorsunuz ama nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz. Bu işin kuralları nedir bilmiyorsunuz. Şimdi İngilizce sexting yani mesajlaşma, erotik mesajlaşma kelimelerin birleşiminden ortaya çıkıyor. Ne demek? Cinsel içerikli metinler, fotoğraflar, bazen videolar, teknoloji aracılığıyla bazen cep telefonları ki çoğunlukla cep telefonları oluyor, bilgisayar gibi bu paylaşımları yapmaktan bahsedebiliriz. Ama tabii kuru kuruya bir paylaşım değil. Tıpkı cinsel eylemde olduğu gibi sexting'de de bir ön sevişme evresi var mı? Var. Erotizmin dijital bir hali aslında eğlenceli de bir oyun mu? Evet. Partnerlerin monoton giden cinsel hayatlarına çekicilik katan eğlenceli bir oyun aynı zamanda. Siz arzularınızı, isteklerinizi, dileklerinizi bazen dile getirmekte fantazilerinizi zorlanıyorsanız bu erotik mesajlarla onu aktarabilirsiniz. Aynı şekilde onun erotik mesajlarını da bu şekilde alabilirsiniz. Ve daha tatminkar ve doyumlu bir cinsel yaşamınızın kapılarını bu şekilde açabilirsiniz. Erotik bir oyun aslında ama oyunda sadece görseller, videolar yok. Buradaki erotik kelimeler, mesajlar onlar da çok belirleyici olan şey. Burada sizi belirleyen şey bu yaratıcılık kavramı üzerinden gitmemiz gerekiyor. Yani kişi ne kadar yaratıcı olursa sexting de o kadar keyifli hale gelebiliyor. Dijital dünyanın seks yaşama uyarlanmış hali de diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Kimileri için de bu çevrim içi belki de bir sanal seks deneyiminin çevrim dışı kendi evlilik yaşantısına taşıdığı, gerçek dünyayla bu dijital dünya arasında zikzaklar yapan da bir konu mu sexting? Evet, öyle. Cinsel benliğimizin içerisindeki bu erotik benlik, cinsel benliği bazen ortaya koyamayız. İşte sextingle siz bunu bir oyun olarak sahnelersiniz. Fantezilerinizi rahatlıkla partnerinize bu şekilde aktarabiliyor musunuz? Evet, aktarabiliyorsunuz. Nasıl oynayacağınız size kalmış, sahne sizin. Ama ve lakin sexting'de olmazsa olmaz bazı kurallar var mı? Var. Ona geçmeden önce romantik ilişkilerde cinsel ilişkiyi kuvvetlendiriyor mu? Kuvvetlendiriyor. İlişkinizi kuvvetlendiriyor mu? Kuvvetlendiriyor. Cinsel yaşamınızı monotonluktan, sıkıcılıktan kurtarıyor. Cinsel tatmin ve doyumu arttırmanın bir yolu olarak da görülüyor. Uzaktan yaşanan bazı ilişkiler var ya, işte o uzaktan yaşanan ilişkilerde partnerlerin arasındaki o duygusal bağı, cinsel çekimi de sürdürebilmelerinin, artırabilmelerinde bir yolu olarak sexting son zamanlarda daha çok kullanılıyor. İster bu yeni başlayan bir çift ilişkisi olsun, ister böyle uzun yıllardır süren, uzun soluklu, devam eden bir çift ilişkisi, uzun yıllardır devam eden, monoton giden bir evlilik ilişkisi olsun, her zaman sexting'i kullanabiliyor musunuz? Çünkü yeni fikirler, yeni deneyimler, yeni beklentiler, bedeninizdeki keşifler size yeni bir dünyanın, eğlenceli bir dünyanın kapısını açabiliyor mu? Evet, açabiliyor. Hem kendi fantazilerinizi keşfetme yolunda size destek oluyor. Hem de bu fantazilerinizi aktarma noktasında size etkili bir araç sunuyor mu? Evet, sunuyor. Maliyeti düşük mü? Düşük. Eğlenceli bir yol ve sanal seksin alanından çıkmak zorunda kalmıyorsunuz. Çok kadın için ağda yapması gerekmiyor, saçını yaptırması gerekmiyor. Erkek için tıraş olması gerekmiyor, dışarıya çıkması gerekmiyor, piyano çalması gerekmiyor, romantik mum ayarlaması gerekmiyor. Velhasıl bu fantazileri gerçek yaşamdaymış gibi sanal yaşamda çiftleri yaşadıkları zaman işte o birbirlerine aktardıkları süreç, bu eğlenceli oyun seks yaşantılarını daha keyifli hale getirebiliyor. Bu söylediklerim aslında biraz sizi korkuttuğunun da farkındayım. Ya da nasıl cesaret edeceksiniz ya da nasıl yapacaksınız? Bu noktada da zorlandığınızın farkındayım ama sexting öğrenilen bir pratik. Yani öğrenmeye hazırsan, kendini yaratıcı hissediyorsan başlayabilirsin. Birincisi, mesajı göndereceğiniz kişiden emin olun. Yani partnerinize gönderdiğinizden emin olun. Yanlışlıkla hocanıza, arkadaşınıza ya da aile grubuna göndermeyin. Bu çok önemli. İkincisi, yaratıcı olun. Yani kafanızdaki tasarladığınız şeylerin gerçekten de karşı taraftan hissedilebilecek şeyler olduğunu bilin. Ağırdan alın, yavaş yavaş ilerleyin. Yani
hızlıca böyle bir penis görseli karışmak hiçbir kadını tabii ki keyifli hale getirmeyecektir. Karşı taraftan gelecek görüntüler de öyle. Yani sexting'de de acele etmemek, erotizmi yavaş yavaş devreye sokmak gerekiyor. Yoksa başlamadan biter. Ve başlamadan önce mutlaka partnerinizin rızasını alın. Yani partneriniz o sırada uygun olmayabilir, bir toplantıda olabilir. Bunu yapmak istemeyebilir, etrafında çocuklar olabilir, bir iş görüşmesinde olabilir gibi mutlaka. Ve her defasında bu rızayı alın. Yani işte bir kere aldınız hep mesaj göndereceksiniz anlamına gelmiyor. Her defasında bu rızayı almanız gerekiyor. Ön sevişme nasıl cinsel yaşamda önemliyse işte bu erotik masaj göndermede de bir ön sevişme evresi var ki yavaş yavaş ağır ağır ilerlensin ki bu noktada zevki daha fazla hissedeceksiniz ve işte o zaman olaydan kopmamış olacaksınız ya da başlamadan bitmeyecek. Kendinizi nasıl seksi hissediyorsanız öyle olun. Yani belki de o kafanızdaki fanteziye girmek için o kıyafeti de giyebilirsiniz. Zihninizde bunu canlandırabilirsiniz. Çünkü sizdeki o seksi ve çekici hissetme haliniz ses tonunuzda karşıya da geçer. Erotik fotoğraflardan, işte videolardan oluşan belki de bir özel dosyanız olabilir telefonunuzda. Çünkü beklemediğiniz anda bir sexting talebi partnerinizden gelebilir ve siz de buna hazır olmayabilirsiniz. Ama mutlaka bu dosyaları gizli, güvenli bir klasörde sakladığınızdan emin olun. Veya düzenli giden bir ilişki değildir ve partner yenidir. Bu kişinin bunu kullanmayacağından emin olun. Görüşme sonrasında mutlaka silin ya da işte kendinizi göstermeyecek şekilde paylaşın. Bunlar gerçekten önemli konu. Sonrasında size zarar verecek şeyler olabilir. İşte mesaj gönderdiniz ya da fotoğraf gönderdiniz. Yanına ses kaydı gönderebilirsiniz ve bu görsellerin etkisini bu şekilde güçlendirmiş olacak. Zihninіздeki fantazileri, en böyle mahrem şeyleri, kıyıda köşede kalmış, arzu ettiğiniz, partnerinizden talep edeceğiniz ama istemekten çekindiğiniz bu fantazileri bu sexting mesajlarında paylaşabiliyorsunuz. Yani kendinizi o konfor alanından dışarıya atın ki yeni deneyimlere ve deneyselliklere karşılıklı çift olarak açık olabilirsiniz. Zihninizde işte bu fantazilere göre senaryolar kurabilirsiniz. Ve her zaman da böyle çok farklı olmak zorunda değil. Çok basit senaryolar da olabilir ki başlarken de genellikle basit senaryolardan başlanmanızı biz tavsiye ediyoruz. Bunu bir de şöyle düşünün. Bu sanal alemde, dijital mesajlaşmada yaşadığınız şey gerçek bir seks deneyiminin bir provası olabiliyor. Hani bu süreçte siz kendinizi daha iyi tanıyabiliyorsunuz. Kendi bedeninizle ilgili keşfetme sürecine giriyorsunuz. İlk sekste birbirinizi yeterince tanımıyorsanız bu sanal dünyada birbirinizi tanıyarak ilerleyebiliyorsunuz gibi hani ilk cinsel eylem öncesinde böyle bazı kazalar olur, birbirinizi tanımamaktan kaynaklı tuhaf durumlarında önüne geçmenizi sağlayacaktır. Özellikle nişanlı çiftlere bunu tavsiye ediyorum. Temel olarak sexting'de 2 tane rol var. Biri yönlendirici, biri de anlatıcı. Yönlendirici komutlar veren, anlatıcı ise ortamı ve kurguyu tanımlayan, betimleyen kişi. Aslında siz hangi role kendinizi uygun görüyorsanız o rolü alın ve zamanla da aynı rolde devam etmek zorunda değilsiniz. Senaryoyu yazmak, oynamak sıkıcı da olabilir. Zamanla değiştirebilirsiniz. Yeniliklere açık olmanız gerekiyor. Ve sexting devam ederken şimdi karşı taraf mesaj attı. Sessizliğe bürünmeyin, araya boşluk koymayın, kendi içinize dönmeyin. Çünkü onu bu erotik yolculukta yalnız bırakırsınız. Karşı taraf ne oluyor ya birdenbire falan. Yani iletişimde açık olun. Partnerinizden ne istiyorsanız açıkça ifade edin. Sürdürmek istemiyorsanız sürdürmek istemediğinizi söyleyin. Burada sözcükler ve kelimeler çok etkin olduğu zaman çok daha keyifli bir sexting yaşayabiliyorsunuz. Ve sexting sadece sözel değil, beş duyunuzla da dahil olduğunuz bir şey. Tahrik edici konuşmalar yapabilirsiniz. İçinizdeki tahrik edici kadının ya da erkeğin ortaya çıkmasına izin verebilirsiniz. Sonra bu yazışmaları gerçek yaşama taşımak isteyebilirsiniz. Özellikle evli ilişkilerde bu onların monoton giden cinselliğine çok iyi geliyor. Fakat diyelim ki evli değilsiniz ve yeni bir partner ilişkisindesiniz. Her sexting'i cinsel yaşama taşımak zorunda değilsiniz. Kendinizi güvende ve hazır hissettiğiniz zaman buna izin vermiş olursunuz. Hem sizi fiziksel anlamda sexting koruyor hem de duygusal olarak koruyor. Kendinizle de ilgilenmeye bu şekilde zaman ayırmanızı sağlıyor. Diyelim ki sexting bitti. Sonra sıcak bir duş alıyorsunuz. O sıcak duş altında bu yaşadığınız sexting üzerine düşünmeniz, aldığınız hazzı tekrar duyumsamanız, yenilerini tasarlamanız sizin için iyi olabilir. Bir sonraki sexting'de de aynı motivasyonla devam ediyor olabilirsiniz. Sevgili evli çiftler, diyelim ki evlisiniz ama bir şeyler eksik.
Aynı heyecan yok, aynı tutku yok. Böyle bir şeyler eksik, eskisi gibi cinsellik yaşamak istemiyorsanız, ilk günleri özlüyorsunuz. Sevişmeler hep birbirinin aynı. Bazen orgazm sorunlarıyla, bazen boşalma, bazen ereksiyon sorunlarıyla, işte birbiriniz artık yan yana yatmamaya başladığınız gibi. Böyle bir sorununuz varsa işte sextingle tanışmak size gerçekten iyi gelebilir. Yeni deneyimlere bu anlamda ihtiyacınız var. Şimdi bir araştırma var. Amerika Psikoloji Derneği'nin bir araştırması. Sexting'in evli çiftlerde çok iyi sonuçlar verdiğine dair. Bununla ilgili konuşalım. Şimdi bu evli çiftlerin birbirlerine karşı soğuklaştığını, isteksiz hale geldiğini görüyoruz. İşte sexting yapanlarda yeniden bu cinsel arzular, cinsel istek alevlenebiliyor. O flört aşamasında, o ilk temas aşamasındaki olan duygular, tutkular heyecan bir şekilde tekrar gün yüzüne çıkabiliyor. Ondan dolayı da sexting aynı zamanda evli çiftlerin kendi bedenlerine dair hani kendini daha güvenli, daha iyi hissettirir. Aralarındaki bağı kuvvetlendirir. Yeniden o ilk dönemlerdeki flörtöz duygularını anımsayabiliyorlar. Bundan dolayı da sevgili, uzun soluklu ilişkilerde yaşayan çiftler sexting'e mutlaka bir şans verin diyorum. Sexting sınırsızca her şeyi yapabileceğiniz bir eylem değil bu arada. Karşılıklı rızaya dayanıyor. Yani herkesin kendini güvende hissettiği, eğlenceli bir pratiğe dönüşmesi için kesinlikle iki çiftin de rıza dahilinde bir eylem içinde buluşmasını öneriyoruz. Karşılıklı rıza aldığınızdan gerçekten emin olmanız gerekiyor. Bir taraftan da partnerinizin de size rıza gösterdiğinden sizin de ona sunmanız gerekiyor. Mesajlaşmaya başlamadan önce partnerinize mutlaka uygun olup olmadığını sorun. Belki siz o sırada uygun olabilirsiniz ama partneriniz az önce de bahsettim ya, çok önemli bir şeyin ortasında olabilir ya da bir telefonu ekranını bir yere yansıtıyor olabilir. Etrafında çocuklar olabilir. Uygun olmayabilir. Onun rızasını almadan bu eyleme başvurmayın. O noktada kendinizi geri çekin ve her sexting mesajı öncesi mutlaka rıza alın. Bir sonraki sefere uygun olmayabiliyor. İyi bir sexting deneyimi için olmazsa olmaz en önemli koşul karşılıklı rıza. Bir de partneriniz 18 yaşından büyük olmalı. Yani ergenler arasında bu tarz mesajlaşmalar hem yasal anlamda hem hukuki anlamda hem de bizim kesinlikle uygun görmediğimiz şeyler. Bu 18 yaşın üzerinde yetişkinler arasında söz konusu olan bir eylemdir. Bir de partnerinizin sizin mahremiyetinize ne kadar emin anlamda koruyor, kendinize ait paylaştığınız görselleri paylaştığınız kişinin güvenli biri olduğundan emin misiniz? Sizi kullanmayacağından emin misiniz? Yüzünüzü, işte doğumunuz'a ait, vücudunuza ait, bedeninize ait dövme izleri gibi bir şeyleri alıp paylaşabilir mi? Bunu size karşı kullanabilir mi? Gibi bunların hepsini düşünmek zorundasınız. Evet, bir eğlenceli oyuna giriyor olabilirsiniz ama kendinize de zarar verecek eylemlerin önünde durmanız gerekiyor. Evet, bu mesajlar da çok önemli bir konu. Bu mesajları ya da görselleri hiçbir üçüncü kişiyle paylaşmamanız gerekiyor. Hatta buna partneriniz onay verse bile paylaşmayın ki kaldı ki sexting yaptığınızı da kimseyle paylaşmayın. Ne partnerinize ne kendinize. Diğer bir konuda partneriniz size fantezilerini paylaştı. Siz fantezilerinizi paylaştınız. Birbirinizle eleştirici ya da yargılayıcı olmayın. Bu yolculukta eğer kendinizi rahat hissetmiyorsanız bunu açıkça ifade edin ve o zaman sexting'i bitirin. Evet, sexting size geniş bir özgürlük alanı sunmakla, geniş bir deneyim alanı sunmakla beraber bazı ifadelerden özellikle uzak durmanızı ben tavsiye ediyorum. Nedir bu ifadeler? Cinsiyetçi bir ifade, cinsiyetçi küfürler, argo kelimeler, dolaşımda kullanılan olur olmaz kelimeler. Hem bu partnerinizi baştan çıkarıcı gibi görülse de her zaman bu böyle olmayabilir. Misal, bana ne yapmak istersin? Bu böyle sanki böyle bir soruyla başladığınız zaman akşam yemeği sipariş mi alıyorsunuz? Yani hiç doğal değil, çok çekici değil. Siz daha böyle diyaloğunuzda doğal olmaya çalışın, açık olmaya çalışın ve böyle akışta kalmaya çalışın. Ya da cinsel organlarıyla ilgili işte memeni, penisini, bilmem neyi görebilir miyim? Yani düşünsenize, yeni tanıştığınız bir partnerinizle böyle bir yazışmaya başladınız. Direkt bu soruyu yönelttiniz. Karşı taraf için bu çok tehdit edici. Böyle bir şey beklemeyin. Zaten isteseniz de paylaşmaz. Bu sexting eylemi başlamadan bitecek. Şimdi bu kadar sexting konuştuk ama şimdi dijital dünya çağında yaşıyoruz. Yani WhatsApp'lar, işte Telegram görüntüleri, e-posta aslında çok da böyle bunlar gizli alanlar ve erişim herkesin eline düşebilecek alanlar. Bunları da tabii göz önüne alarak
gizli dosyalar, gizli şifrelerle saklayabilmelisiniz. Çünkü sizin telefonunuzu alan herhangi biri bu yazışmalara ulaşabilir ve mahremiyetinizi suistimal edebilir. Sadece sizin değil, partnerinizin de mahremiyetini suistimal edebilir. Bundan dolayı da tabii ki önlemler, en önemlisi önlemler diyorum. Şimdi Snapchat gibi bir uygulama var ve ne yazık ki 18 yaşın altındaki ergenlerde de sıklıkla yaygınlaşan bir şey bu. Gençler arasında sıklıkla bu bilinçsizce yapılan eylem gençlerin kötü etkilenmelerine sebep olabiliyor. İşte sevgili ebeveynler, bu noktada lütfen çocuklarınızı bu eylemlerden korumaya yönelik önlemler alın. Sexting bir yetişkin oyunudur. 18 yaşın üstünde kişilerin oynaması gereken bir oyundur. Bir de bazı hatalar var sexting'de. Şimdi emoji çok gönderiyorlar. Aslında emoji çok da itici bir ifade. Kişiye kendini özel hissettirmeyen bir ifade. Misal patlıcan emojisi. Hiç de hoş bir şey değil. Birbirinize hani çıplak fotoğraf birden göndermeniz. Ama bu sürece birden saygı duymanız gerekiyor. Yani birdenbire azgın düşüncelerinizi, çıplak resimlerinizi paylaşarak bir sohbete girişemezsiniz. Nasıl başlayabileceğinize dair size birkaç tane ipucu vereceğim. Ve bundan dolayı da hani biraz daha kolaylaşacak işiniz. Evet. Yaşadığımız toplumda hepimiz yalnızlaştık, dijital dünyaya gömüldük. Her alanda olduğu gibi bu alanda da yalnızlaştık mı? Evet, yalnızlaştık ama milattan önce de böyleydi. İnsanlar yalnızlığa bağlı cinsel anlamda da yalnızlık çekiyor. Dijital dünyada hatta bu yalnızlığını ifade de ediyor. Yakın zamanda biliyorsunuz, belki de karşınıza gelmiştir. Hollywood ünlülerinden Jennifer Aniston eski sevgilisine işte Instagram'da canlı yayında bütün milyonların gözünün önünde bir mesaj attı, yorum attı gibi. Yani aslında insanlar sosyalleşmek istiyor ama bir o kadar da yalnızlaşıyor. Geçtiğimiz günlerde hepimizi kasıp kavuran bir pandemi atağı geçirdik. Pandemi döneminde hepimiz tabii ki yalnızlaştık ama bir sevgilisi olanlar, bir partneri olanlar, evli olanlar bu dönemi tabii ki çok daha rahat atlattılar. Ve bu dönem aslında bu sexting mesajları, yalnızlığın getirdiği, cinsel ihtiyacın getirdiği durumla beraber ortaya çıktı. Ve aslında iyi de oldu mu? Oldu. Özellikle monoton giden evliliklere de iyi geldi. Şimdi seks yapmadan yıllarca geçirebilir miyiz? Evet, geçirebiliriz. Ancak sexting yaparak da bu arayı çok uzatmamak da gerekiyor. Kısacası geriye tek bir çözüm var: sexting. Şimdi Drexel Üniversitesi'nde bir çalışma yapılmış, bir araştırma yapılmış ve yetişkin insanlar üzerine yapılmış ve yetişkin insanların çoğunun sexting yaptığını görmüşler ve yapmayan kişilerin bu fikre açık olduğunu görmüşler. Pandemiden sonra cinsel hayatımızda değişiklikler oldu mu? Oldu. Hayatın her alanında olduğu gibi sexting de hayatımıza girdi. İyi bir sexting sizi ileriye taşır. Hatta birbirinize işte o kadar bir sexting boyutunda ilerlemişsinizdir ki birbirinize çıplak fotoğraf atabilecek bir evreye de gelmiş olabilirsiniz ama bu sürece saygı duymanız çok önemli. Azgın düşüncelerinizi bir anda partnerinizle paylaşmamalısınız. Partnerinize sexting'i nasıl başlatacağınıza dair yavaş yavaş rıza dahilinde ağırdan alacağınız bir ortamı yakalamalısınız. İşte sexting'de, gerçek sekste de olduğu gibi o esas ana geçinceye kadar süreye bir emek vermeniz gerekiyor. Açık olmanız, şeffaf olmanız iyi. Ancak bunu yaparken de böyle soğuk olmamaya çalışın. Hiç kimseye şimdi durup dururken sexting yapmaya hazır mısın, başlamaya hazır mısınız diye birdenbire bir mesaj göndermeyin. Çünkü bu bir Zoom toplantısı değil, takvime not alınacak bir davet değil. Bu konuşmayı yaparken gerçekten hissedin. Cinsel gerilim üzerine inşa ederek başlayın. Seksi konuşmaya başlayacağınız kişiye, ortak noktaya dahil ettiğiniz kişiyi yavaş yavaş ısıtmalısınız. Yavaş yavaş olaya dahil etmelisiniz. Belki öncesinde havadan sudan bir sohbet ederken bir anda bunun üzerine bir planlama yaparak ilerleyebilirsiniz. Diyelim ki havadan sudan konuşuyorsunuz ancak birdenbire konuya atladınız. Şu anda seni çok istiyorum, kendimi üzerine atlamak için zor tutuyorum. Böyle bir şeye girdiğiniz zaman olmaz. Yani bu sexting değil. Bu başlamadan biter. Ama işte flört ediyorsunuz ve birini özlediğinizi sizi söylüyor. Flört ettiğiniz kişi. Aslında bu sexting'i başlamak için güzel bir fırsat olabilir mi size? Evet, olabilir. İşte o sizi şu anda özlüyor diyorsa siz de hemen yanında olmak istediğini ve şu üşüdüğünü söylediğinde keşke olsam ısıtsam. İşte yediği bir makarnayı denemek istediğini söylüyor. Birlikte denemek isterdim gibi. Yalnız uyumayı işte zorlandığını söylüyor. Siz bunların hepsini bir fırsat cümlesi, bunların hepsini değerlendirip bir sexting başlatabilirsiniz ama birdenbire işte sexting yapalım,
işte seni özledim, arzuladım bilmem. Ya bu tarz şeylere girdiğiniz partnerinizi kaybedersiniz. Yani yumuşak geçişler, ağırdan alarak fırsat cümlelerini değerlendireceksiniz. Diyelim ki ideal fırsatı yakaladınız, artık harekete de geçmeye hazırsınız. Şu anda seninle nokta nokta yapabilseydim diyerek başlayabilir misiniz? Evet, başlayabilirsiniz. Çünkü böyle yumuşak geçişler aslında sizi de kolaylaştırır, onun işini de kolaylaştırır. Bu tarz cümlelerle, yumuşak geçişli cümlelerle başlayabilirsiniz. Mesajlaşma yaparken hafızanızı tazeleyebilirsiniz. Aslında o anda partnerinizle yalnız o odada olsaydınız ne yapardınız gibi zihninizden bir check-in yapın, resim çizin ve buna göre de bunu rehber alarak sexting'e devam edebilir ve yumuşak yumuşak konuşarak partnerinizle iletişim halinde kalabilirsiniz. Gidişata göre de, akışa göre de o zaman dozunu artırarak ilerleyebilirsiniz. Yani birdenbire böyle çok sona yönelik cümleler değil, sürece yönelik cümlelerle ilerlemeniz gerekiyor. Siz böyle davrandıkça partneriniz de sizin gibi davranmak konusunda cesaretini toplayacaktır. İşte sevdiğiniz bir filmi yeniden izlemek gibi tekrar aynı bölümleri izlemek konusunda o da daha cesur olacaktır. Diyelim ki ne diyeceğinizi bilmiyorsunuz. Bu noktada ne yapabilirsiniz? Yani gerçek dünya ile sanal alem tabii ki birbirinden farklı. Bu noktada şunu yapabilirsiniz. Size neyi iyi hissettirdiğine dair şeyler söyleyebilirsiniz partnerinize. Nereden başlayacağınızdan emin değilseniz bu tarz cümleler size iyi gelir. Onu yakın hissetmek noktasında, işte istekli olduğunuz noktasında gibi cümlelerle devam edebilirsiniz. Bunu tabii çeşitlendirebilirsiniz. Çünkü tabii bunda envai çeşitler var. Ama dediğim gibi o aşamaya gelinceye kadar hafızanızı kullanın, yaratıcı olun, resim çizin ama direkt sürece gitmeyin. Bu sıkıntı olur. Bir de karşılık isteyin partnerinizden. Yani sexting'i başlattınız ama hani sen de bunu söyle gibi bir cümle değil de iki kişinin karşılıklı birbirinin cinsel doyumunu hedeflediği bir eylem içerisindesiniz. Baskı yapmadan, onu zorlamadan eyleme davet etmeniz gerekiyor. Kısacası birazcık zeka, hafıza, yaratıcılık, sohbetinizi nereye taşımakla ilgili sorular sorarak ilerleyebiliyorsunuz. Ve daha sonra nereye, temasa yönelik gibi sorularla çıtanızı çevirerek o yöne ilerleyebilirsiniz. Oyunun cevaplarına göre de oyunun şeklini, şemalini inşa edebilirsiniz. Yani fantazileri birlikte paylaşıyorsunuz. Tamamını bir kişiye de yüklemeyin. Yani o fantaziye karşılıklı oyunlar ekleyerek ilerleyebiliyorsunuz. Çılgın olun. Evet. Sexting çılgınlık mı? Evet, kesinlikle çılgınlık. Ne yapmak istediğinizi söyleyin, nasıl yapmak istediğinizi söyleyin, size neyi iyi hissettireceğini söyleyin, sizi neyi tahrik ediyor, onu neyi tahrik ediyor gibi böyle şeyleri tabii ki öğrenmek istemeniz ve bu noktada da fantezi kurmanız kolaylaşacaktır. Gerçek hayattaki gibi seks bütün gece sürmüyor. Tam olarak orada olmalısınız seksin sırasında. Mesajlara hemen dönüş yapmalısınız gibi bu tarz şeyleri de mutlaka dikkat edin. Bazı örnekler vermek istiyorum fantezilerle ilgili. Mesela gerçek yaşamda duşta seks yapmak zordur. Ama sexting'de duşta seks yapma fantezisini paylaşabilir misiniz? Özgürsünüz, paylaşabilirsiniz. Hollywood filmlerinde vardır ya, işte uzayda Sandra Bullock'un Gravity dizisi, Gravity filminde olduğu gibi George Clooney ile uzayda, karanlıkta, boşlukta, hani bunlarda fanteziler olabilir mi? Olabilir. Bunları kullanabilirsiniz. Buna benzer gerçek yaşamda yapamayacağınız ama fantazi dünyasında kurabileceğiniz fantezileri birbirinize sunabilirsiniz. Ve en önemlisi, lütfen emoji kullanmayın. Mesajlarınızın hiçbirinde emoji olmasın. Bu gerçekten de önemli bir konu. Vücudunuza ne yapmak istediğinize dair mesajlar olmasın. Ve buna da hani cevapları da emoji olarak dönmeyin. Bu aslında genel olarak bütün mesajlaşma kuralları içinde de olmalı. Daha açıklayıcı ve tahrik edici kelimeler kullanın ve karşılıklı olarak sexting'in tadını çıkarın. Efendim, uzun bir konuyu konuştuk. Yani erotik mesajlaşma, eğlenceli aşk oyunu, cinsel yaşamı renklendirmenin yeniliklere, deneyimlere açılmanın yollarından biri mi? Evet, biri. Özellikle monoton giden evlilikleri canlandırmak, çifti yeniden o ilk flört dönemine kaydırmak için yapılabilir mi? Evet, biz yapılması yönünde tavsiyeler bulunuyoruz. Ama unutmayın, rıza, karşılıklı rıza, her defasında rıza ve paylaşılan içeriklerin saklanılması, bu mahremiyete dikkat edilmesi, bir başkasıyla paylaşılmaması bu işin temel kuralları mı? Evet, azgın düşünceler bir anda paylaşılmamalı. Tıpkı normal cinsel içerikteki gibi yavaş yavaş
ön sevişme yapar gibi ilerlenilmeli. Evet efendim, bir videonun daha sonuna geldik. Keyifli, sağlıklı, mutlu bir cinsel yaşam diliyorum. Görüşmek dileğiyle efendim.